Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu bebek yeleğinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Önce kullandığım malzemelerden başlayayım. 100 gramı 240 metre olan bir bebe yünü kullandım. Yaklaşık 1,5 yumak ip gerekli oldu. 150 gram kadar ip kullandım diyebilirim. Şiş olarak da 3,5 milim şiş kullandım. Siz dilediğiniz bir bebe yünüyle ve o yüne uygun bir şişle örebilirsiniz isterseniz. Ölçülerinden de bahsedeyim. Yeleğin beden genişliği 29 santimetre, boyu 35 santimetre oldu. Bu ölçüleriyle 1 yaş hatta 2 yaşa kadar çocuklar için uygun olacaktır. Siz daha büyük çocuklar için örmek isterseniz bu 2 düz 2 ters lastikten dolayı 4 ilmek arttırmak uygun olur. Örneğin önleri 4'er ilmek arttırıp arkayı da 8 ilmek arttırarak 2 yaş üzeri 2,5-3 yaşa kadar çocuklar için örebilirsiniz. Biraz nasıl yaptığımdan da bahsedeyim. Önce arka parçasından başladım yeleğin. 2 düz 2 ters lastikten sonra düz örgüyle devam ettim kol artım noktasına kadar. Kol artımın noktasında 2 düz 2 ters lastiğe geçtim. Beden kısmında, kol kısımlarında ise haroşa lastik uyguladım. Arka parça bittikten sonra aynı şekilde ön parçalara başladım 2 düz 2 ters lastiklerle. Sonrasında fare dişi modeli uyguladım gövde kısmında. Sonra yine kol artış noktalarına geldiğimde aynen arkada olduğu gibi 2 düz 2 ters lastiğe geçtim. Kollarda yine haroşa lastiğimiz var. Bu şekilde ön parçaları da tamamladıktan sonra önce omuz kısımlarını birleştirdim. Yaka için ilmek alarak yakayı ördüm. En sonda yan dikişlerini dikip düğmelerini diktim ve yeleği tamamlamış oldum. Yelek oldukça sade ve şık bir yelek oldu. Çok da kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böyle kısaca bir giriş yaptıktan sonra dilerseniz hep birlikte yapılışına başlayalım. Evet, ipimiz 100 gramı 240 metre olan bambu karışımlı bir bebe yünü. Şişimiz 3,5 numara. İlmek alarak yeleğe başlıyoruz. Arka parçasından başlayacağız. İlmek sayımız 76 ilmek olacak. Dilediğiniz şekilde kullandığınız yöntemle ilmek alabilirsiniz. Ben şu şekilde ilmek alarak örgüye başlıyorum. ...76 ilmek alıp gelelim. 76 ilmek aldık. Örmeye başlıyoruz. Lastiğimiz 2 düz 2 ters lastik olacak. Şimdi ilk ilmek aldığımız yön örgümüzün ön yüzü. Şimdi çevirdiğimde arka yüzü oldu. Arka yüzde olduğum için ters ilmekle başlayacağım. Kenarlarda her iki tarafta birer tane dikiş için fazladan ilmek bırakacağım. Yani en kenarlarda 3'er ilmek olacak. 3 ters örerek başlıyorum bu nedenle. 1 2 ve 3. Bundan sonrasında artık 2 düz 2 ters örerek devam edeceğiz. 2 düzle devam ediyorum. Arkasından 2 ters örüyorum. Tekrar 2 düz örüyorum. 2 düz 2 ters örerek sıra sonundaki 3 ilmeğe kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. 2 tane düz ördükten sonra bakın son 3 ilmeğim yine ters oldu. Onları ters örerek sırayı tamamlıyorum. Sıra sonundaki ilmeklerimizi hep ters öreceğiz. Kenarların düzgün olması için. İlk ilmeklerimizi de örmeden alacağız. Şimdi ön yüzdeyim. Bakın ilk ilmeği örmeden aldım. Sonraki 2 ilmek yine düz oldu. Kenarda olduğum için 3 tane. Sonra diğer ilmeklerimiz 2 ters 2 düz şeklinde devam edecek. Dediğim gibi son ilmekleri hep ters olarak alacağız. İlk ilmekleri örmeden alacağız. Bu şekilde örgünün lastiğini bir miktar örelim. 2 düz 2 ters şeklinde. Sonra tekrar görüşeceğiz. Evet, lastiği tamamladım. 13 sıra ördüm. Yaklaşık 4 santimetre uzunluğunda oldu. Şimdi artık gövde kısmına başlayabiliriz. Arkaya model uygulamayacağım. Düz öreceğim lastikten sonrasını. Dolayısıyla bütün ilmekleri düz örerek devam edeceğim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters örerek.
Düz örerek devam ettim. Bakın sıra sonundayım. Son ilmeğe geldiğimde o ilmeği ters örüyorum. Sonra örgünün arka yüzünü çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İpi benden tarafa geçirip arka yüzde olduğum için artık ilmekleri ters örüyorum. Bu şekilde ön yüzden düz, arka yüzden ters örerek düz örgümüze devam edeceğiz. Kol altına kadar. Gerekli uzunluğa geldiğinde tekrar birlikte devam edeceğiz. Evet, yeleğin arka parçasını düz örgüyle örmeye devam ettim. Şu anki uzunluğunu söyleyeyim size. 21 santimetre oldu. Bir yaş için kol ayrımına kadar bu uzunluk yeterli. Şimdi kol ayrımına başlayacağız. Kenarlardan ilmek alacağız kol lastiği için. Kesme yapmayacağız. Lastik uygulamasına geçeceğimiz için toplayacaktır zaten. O yeterli olacak. Ama lastik için, kenar lastiği için ilmek alacağız. Şimdi bakın şöyle ilmek alıyoruz. Şişteki son iki ilmeğin arasından şişe geçirip bakın dolayarak buradan bir ilmek alıyorum ve bunu şişe şöyle çapraz bir şekilde takıyorum. Gevşek haldeyken çekmeden ipi hemen aradan bir kez daha şişimi geçirip bir ilmek daha alıyorum ipi dolayarak, yine çaprazlayarak şişe takıyorum. Bakın yine gevşek haldeyken henüz çekmeden şişimi geçiriyorum. 2 oldu bu arada. Bir tane daha ilmek alıyorum. Yine aynı şekilde şişe takıyorum. 3 oldu. Devam ediyorum. 4 5 ve 6 tane kenardan ilmek aldım. Şimdi bu lastik ilmeklerimiz, aldığımız bu 6 ilmek haroşa olacak. Bu arada hatırlarsanız en başta kenarlarda bu iki düz iki ters lastiği kurarken kenarlardaki bu düz ilmeklerimiz 3'er ilmekti. Yani birer tane burada fazlalıklarımız vardı. Onları şimdi bu haroşa lastiklere vereceğiz. Yani 6 tane ilmek aldık. Bir tane de oradan gelecek olan fazlalığı öreceğiz. 7 tane öreceğiz. Şimdi ilk ilmek olduğu için bu aslında örmeden alıyoruz ama burada yeni aldığım için bu ilmeği örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve dediğim gibi 7. ilmeği de öreceğim. Haroşa lastik olarak 7. Ondan sonra lastik uygulamasına başlıyorum. 2 düz 2 ters. Önce 2 düz ördüm. Sonra 2 ters. Sonra 2 düz örüyorum. Tekrar 2 ters. 2 düz 2 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıra sonuna geliyorum. 2 düz ördüm en son. Devam ediyorum. 2 ters. En son 2 düz ördüm ve son ilmeği yine ters örerek alıyorum. Kenar ilmeğimiz olduğu için. Sonra dönüyorum. Bu tarafta da şimdi aynı sayıda ilmek artırması yapacağız. Bakın yine aynı şekilde son iki ilmeğin arasından şişe geçirip bir ilmek oluşturuyorum ve ters çevirip şişe takıyorum. Tekrar aradan bir ilmek alıyorum, şişe takıyorum. 2 oldu. 3 4 5 ve 6. Şimdi yine bu lastiğimiz de haroşa olacağı için düz olarak önden de arkadan da düz olarak öreceğiz. Örerek alıyorum. İlk 6 artı yine kenardaki bir ilmek, 7 tane olacak şekilde. 3 4 5 6 ve 7 ilmeği
haroşa olarak, düz olarak ördüm. Sonra bakın lastik uygulamama geldim. 2 tane düz ördüğüm diğer tarafta. Bu tarafta onlar ters olarak görünüyor zaten. 2 ters, 2 düz. Tekrar 2 ters, 2 düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Kenardaki 7 ilmeğe kadar. Sıra sonuna doğru geliyorum bakın. 2 düz, 2 ters. Ve sonra kenarda 7 tane ilmeğim kaldı. Haroşa olması için onları düz örüyorum. Bir de artık bu en son kenar ilmeklerimizi kenarlar haroşaya döndüğü için düz öreceğiz. Yani son ilmekleri düz öreceğiz. Döndükten sonra ilk ilmekleri yine örmeden alacağız. Bakın bu şekilde örmeden aldım. İlk 7 ilmek düz. Sonra lastik uygulaması başlıyor. Yine 2 düz 2 ters. 2 düzle başlıyorum. Göründüğü gibi zaten örüyoruz ilmekleri. 2 ters, 2 düz, 2 ters. Bu şekilde şimdi örmeye devam edeceğiz. Bu orta kısım lastik biraz büzmüş olacak. Dolayısıyla kesme yapmayacağız. Kenarlarda 7 ilmek haroşalarımız devam edecek. Sıra sonuna geldiğimizde yine son 7 ilmeği düz öreceğiz. Son ilmeği de düz öreceğiz. Düz örerek alacağız. Döndükten sonra arka yüzden de ilk ilmeği örmeden başlayıp yine aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Bu koldan ense kısmına, kesme noktasına kadar olan kısmı şimdi bu şekilde örelim. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet, örmeye devam ettim. Örgümüz bakın şu an bu şekilde. Bu kol artışlarını yaptığım noktadan itibaren 2 düz 2 ters lastik uyguladım. Herhangi bir kesme yapmadığımız halde lastikten dolayı toplamış durumda. Şimdi ne kadar ördüğüm bilgisini paylaşacağım sizinle. Bu lastik kısmı 14 santimetre oldu. Öncesinde de 21 santimetre örmüştük. Şu an toplam uzunluğumuz 35 santimetre. Artık arkayı tamamlayabiliriz. Bu noktada yeterli uzunluğa ulaştı. Evet, arka parçayı bu haliyle tamamladıktan sonra ilmekleri kapatmadan beklemeye alacağım. Bunu başka yedek bir şişe alarak ilmekleri yapabiliriz. Ayrıca bir iğne ile bir ipe geçirerek de yapabiliriz. Nasıl arzu ediyorsanız. Sonrasında ön parçayla ilmekleri birleştirirken kullanacağım tekrar bu haliyle arka parçayı da. Dediğim gibi ben şimdi yedek bir şişe ilmekleri alıyorum. Ve ucunu bir miktar bırakıp ipin birleştirmek için kullanacağım kadarını, sonra ipi keseceğim. Evet, örgünün arkasını tamamladıktan sonra ön parçalarına başlayabiliriz. Önce sağ önünü öreceğim. Çünkü bu bir erkek bebek yeleği olacak ve düğme tarafı sağ tarafı olacak. Eğer siz kız bebek için örecekseniz önce sol tarafını örmenizi tavsiye ederim. Önce düğme tarafını örmek her zaman daha kolaylık sağlayacaktır. Şimdi bakın tersi bana bakıyor şu an arka parçanın. Dolayısıyla bu ön sağ ön olacağı için şöyle gelecek. Toplamda 42 ilmek aldım şişe. Ön parçalarımızı 42 ilmekle başlayacağız. Bakın böyle gelecek. Şu an bakın başlangıç ipim bu yönde. Dolayısıyla bu yön örgünün ön yönü. Bu şekilde duracak burada. Bakın bu taraf lastik tarafı olacak. Haroşa lastik uygulayacağım kenarda 7 ilmek. Geriye 42 ilmekten 7'sini ayırırsak 35 ilmek kalıyor. Yine 2 düz 2 ters lastik yapacağımız için 4-4 düşünürsek 32 olur. Sonda yine 3 ilmek aynen arkada olduğu gibi kenarda 3 tane düz ilmek kalmış olacak. Şimdi dediğim gibi burası ön yönü örgünün. Ben şimdi arka yönünden örmeye başlayacağım. O nedenle kenardaki ilk 3 ilmek ön yüzde düz olacağı için bu yönde ters olarak yer alacak. Kenar ilmeklerimizi örmeden alacağız yine. Bakın örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeği ters örüyorum. Diğer yüzde düz olması için. Sonra 2 düz,
2 ters, tekrar 2 düz, tekrar 2 ters. Bu şekilde son 7 ilmeğe kadar örelim. Son 7 ilmeğe geldim. En son ilmeğim 2 ters oldu. Kalan bu 7 ilmeği düz olarak örüyorum. Örgünün haroşa tarafında, yani lastik tarafında son ilmekleri düz örerek alacağız. Bakın şu ilmeği ördüm. Son ilmekteyim. Son ilmekleri düz örerek alacağız. Haroşa tarafında. Yani ortaya gelecek olan lastik tarafında. Sonra ön yüze döndük. Ön yüzlerde hep ilmekleri, daha doğrusu bütün yüzlerde ilmekleri hep örmeden alacağız. Örmeden aldıktan sonra bakın 2, 3, 4 ve 5, 6 ve 7 tane haroşa ördüm. Şimdi lastik kısmına geçtik. 2 düzle başlıyor ön yüzde. 2 düz, 2 ters. Bu şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Bakın sıra sonundaki son 3 düz ilmekteyim. İkisini düz örüyorum. Son ilmeği ters örüyorum. Şimdi dikkat edeceğimiz şey şu. Yine şöyle durduğunu düşünürsek, bu tarafta, orta taraftaki haroşa lastik tarafındaki son ilmekleri düz örerek alıyorum. Bu kenar tarafında dikilecek olan taraftaki son ilmekleri ters olarak alıyorum. Bu şart mı böyle olması? Hayır. Ben görüntü olarak orta kısım dikilmeyeceği için haroşa örgü kenarı gibi durmasını istediğim için öyle yapmayı tercih ettim. Bu tarafta dikileceği için aynen diğer arka tarafta uyguladığımız son ilmek tekniğini burada da uygulamak istedim ki dikerken iki taraf hem eşit olsun hem de güzel bir dikim şekli oluşmuş olsun. Bir daha söylüyorum. Bu tarafta son ilmekleri ters öreceğim. Kenar dikiş tarafındakileri. Bu tarafta, yani haroşa lastik tarafındaki son ilmekleri düz öreceğim. İlk ilmekler her iki durumda da örülmeden alınacak. Bu şekilde lastiğimizi bir miktar aynen arkada olduğu kadar örelim. Evet, lastik uzunluğum arkayla aynı olana kadar ördüm. Şimdi artık modelimizi uygulamaya başlayalım. Model olarak fare dişi modeli uygulayacağız. Bu modeli daha önce anlattığım bir videom var. Onu yine videonun sağ üst köşesindeki linke ekleyeceğim. Aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan izleyip detaylı görebilirsiniz. Burada da kısaca bahsediyor olacağım şimdi kurarken. Fare dişi modeli örgünün arka yüzünden uygulanıyor. Ön yüzden ilmekler düz örülüyor. Arka yüzde uygulanıyor. O nedenle şimdi ön yüzden bütün lastik artık bitti. Bütün ilmeklerimizi düz örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geliyorum. Bakın. Son ilmeği yine ters örmeye devam edeceğim. Bu dikiş tarafındaki ilmek aynı şekilde ters örerek devam edecek. Şimdi arka yüze geçiyorum. Kenardan bu ilk ilmeğimiz dikişe gideceği için onu örmeden aldıktan sonra bir tane daha düz ilmek bırakacağım. Yani ilk ilmeği o nedenle arka yüzde olduğum için ters örerek alıyorum. Şimdi fare dişi modelini uygulamamız için bakın şöyle yapıyoruz. Fare dişi modelinde uygulamamız bu şekilde olacak. Bir tane ilmeği alttan alarak düz örüyorum. Yani normalde düzü bakın şöyle örüyoruz ya. Alttan alarak düz öreceğim. Arkadan bir tane ilmeği olduğu gibi ters örüyorum. Sonra bir tane alttan batarak düz, bir tane ters. Bir tane alttan batarak düz, bir tane ters. Bu uygulamayı arka yüzde yapıyoruz modeli uygulayabilmek için. Ön yüzlerde düz örüyoruz. Ve de uygulamamız, bu yaptığımız uygulama 4 sırada bir oluyor. Şimdi öncelikle bu sırayı bir bitirelim. Sonra anlatayım onu. Bahsettiğim şekilde bir alttan düz, bir ters örerek son 7 ilmeğe kadar gelelim. Bakın devam ediyorum. En son alttan alarak düz ördüm. Tekrar ters ördüm.
2, 4, 6, 8 ilmek kaldı. O nedenle bir tane daha alttan batarak düz ördüm. Son 7 ilmeğimiz hep haroşa devam edecek. Ön kenar bandımız. O nedenle onları önden de arkadan da düz olarak örüyorum. Bu tarafta son ilmekleri de düz örerek almaya devam ediyoruz. Şimdi ön yüzdeyim. Bu uygulamayı arka yüzden yaptıktan sonra yapacağımız şey şu, bakın. Ön yüzden bir kere düz öreceğim. Arka yüzden ters öreceğim. Tekrar ön yüzden düz öreceğim. Bu şekilde 3 sıra geçmiş olacak. 4. sırada yine az önce yaptığım uygulamayı yapacağım. Hep bu şekilde arada 3 sıra düz, ters ve düz örüyoruz. Sonra arka yüzden bir alttan düz, alttan alarak düz, bir ters, alttan alarak düz, ters şeklinde modelimizi uyguluyoruz. 4 sırada bir yapmış oluyoruz bu uygulamayı. Şimdi ben bu aradaki 3 sırayı öreyim. Bir kez daha birlikte uygulamasını yapalım modelin. Ondan sonra yine devam edeceğiz. Evet, dediğim gibi 3 sırayı ördüm. Yani önden düz, arkadan ters, önden tekrar düz olmak üzere. Şimdi 4. sırada yine modelimizi uygulayacağız. Örgünün arka yüzünde. Hatırlarsanız ilk model uyguladığımız sırada kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bir tane ilmek örerek başlamıştık. Bunu hep uygulayalım. Çünkü bu fare dişlerimizin hep aynı hizada olması için aynı ilmekte devam etmesi gerekiyor. Bunu göz ardı etmeyin. Eğer burada başlarsanız uygulamaya kaymış olur. Modelimiz bozulur. Şimdi bir tane örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Ondan sonra bakın yine aynı şekilde bir sonraki ilmeği alttan alarak düz örüyorum. Sonra yine ters. Sonra alttan alarak düz. Aynı uygulamayı yapacağım, yani bir önceki uygulamamızdaki. Bu sırayı da yine bu şekilde son 7 ilmeğe kadar tamamlayalım. Sıra sonuna doğru geliyorum, bakın. Alttan aldım. Sonra bir tane ters ördüm. Tekrar alttan aldım. Sıramız bakın bu 7 tane haroşa ilmeğin hemen kenarında alttan düz alarak bitti. Bunu diğer tarafta da aynı şekilde diğer önde de uygulayacağız ki simetrik olsun. Şimdi son 7 ilmeğimizi düz örerek tamamlıyoruz sıramızı. Bu uygulamamızı tekrarlayacağız. Yani 3 sıra şimdi yine bir sıra düz, bir sıra ters, bir sıra düz olmak üzere öreceğim. 4. sırada yine model uygulayacağım. Ön parçamızı bu şekilde örmeye devam edelim. Kenardaki haroşa patımızla birlikte. Burası düğme tarafı olduğu için ilik açmayacağız. Bu şekilde modelimizi uygulayarak öreceğiz. Nereye kadar? Tekrar arkadaki gibi 21 santimetreydi kol artırmamızı yaptığımız nokta. 21 santim olana kadar. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet, ön parçayı da kol altına kadar ördüm. Uzunluğu 21 santimetre oldu, arkada olduğu gibi. Bu süreçte bakın şu fare dişi modellerinden toplam 19 tane uyguladım. Kenardaki haroşa sıraları ise 46 sıra oldu. Şimdi bu sırayla birlikte tıpkı arkada olduğu gibi hem 2 düz 2 ters lastiğe başlayacağız. Hem de kenarda kol tarafında artışımızı yapacağız. Örgünün ön yüzündeyim. Bu öndeki haroşa kısmımız devam ediyor. O nedenle ilk 7 ilmeği düz olarak örüyorum. Yedi tane ilmekten sonra lastik uygulamasına başlayacağım. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. 2 düz ördüm. Son ilmeği kenar ilmek olarak ters ördüm. Sonra örgünün arka yüzüne geçiyorum ve burada artırmamı yapıyorum. Aynen arka parçada olduğu gibi bakın son 2 ilmeğin arasından şişimi geçirip bir tane ilmek alıyorum ve şişeye takıyorum. Çapraz bir şekilde. Bir
tane ilmek arttırmış oldum. Devam ediyorum. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi burası yine haroşa olacak. Arka parçada olduğu gibi. Kenardaki bu kenar ilmekle birlikte toplam 7 tane haroşa olacak. Düz örerek başlıyorum. Yedi ilmeği düz ördüm. Sonra lastik kısmına geldim. İlmekleri artık göründüğü gibi öreceğiz. İlk 2 ilmek ters olarak başlıyorum örmeye. Sonra 2 düz var. 2 ters, 2 düz. Bu şekilde son 7 ilmeğe kadar örüyoruz. Evet, 2 ters ördükten sonra son 7 ilmeğe geldim. Onları düz olarak örüyorum. Haroşa kenar bandımız için. Evet, şimdi ön parça için de aynen buradaki gibi lastik uygulamamıza başladık. Kenardan artırmamızı da yaptık. Bu şekilde bir miktar örmeye devam edeceğiz. Yaka kesimini yapacağımız noktaya gelene kadar. Evet, ön parçayı örmeye devam ettim. Artırma yaptıktan sonra 15 haroşa sırası ördüm. Şimdi artık yaka kesmesine başlayabiliriz. İlk kesmemizi 7 ilmek olarak yapacağız. Bakın benim ilmeklerimin yönü bu şekilde olduğu için önce ben düzeltiyorum. Şöyle ve kesmeyi bu şekilde yapıyorum. Örmeden kesme yapacağız. Bir oldu. İkinci ilmeği düzelttim. Yine ikisini birlikte aldım. Bakın bu şekilde. 2 oldu. Üçüncüyü düzelttim. Birlikte aldım. 3 oldu. Devam ediyorum. Dört oldu. 5 6 ve 7. Haroşa kısmı kesmiş olduk 7 ilmekle. Şimdi devam ediyorum. Sırayı normal lastik uygulamasına devam ederek öreceğim. Sonda haroşayı örüp arkadan yine aynı şekilde örerek arka sırayı da tamamlayacağım. Tekrar ön yüze geldiğimizde ikinci kesmeyi yapacağız. Arka sırada son 2 ilmekteyim. Onlar ters ilmekler. Son ilmeği de ters olarak örüyorum. Sonra ön yüzü tekrar çeviriyorum. İkinci kesmemiz 3 ilmek olacak. Yine ilmeğin yönünü değiştiriyorum önce ve ikisini birlikte alıyorum. 1 oldu. 2, bir tane daha, 3. Evet, 3 ilmeği bu şekilde kestikten sonra yine ön yüzden ve arka yüzden örüp geliyorum. Evet, önce 7 ilmek kestik, sonra 3 ilmek kestik. Yakamız şu an bu şekilde. Toplam şu ana kadar 10 ilmek kesmiş olduk. Devam ediyoruz kesmelerimize. Üçüncü kesmemiz 2 ilmek olacak. Yine ilmeklerin yönünü değiştirerek bir tane kesiyorum. Bir tane daha kesiyorum. Yine sırayı önden ve arkadan örerek tamamlayalım. Tabi bu arada düz ve terslere dikkat ediyoruz. Lastik uygulamamız devam ediyor yani. Evet, tekrar ön sıradayız. 7, 3 ve 2 kestik. 1, 2 daha keseceğiz şimdi. Bir,
2. Şimdi ön ve arka sırayı yine tamamlayalım. Evet, tekrar ön sıradayım. 5. ve son kesmemizde sadece bir ilmek keseceğiz. Onu da hemen ilk 2 ilmeği bu şekilde keserek yapmış olalım. Şimdi bakın, şöyle bir bakalım yakamıza. Ne yaptık? Önce 7 kestik, sonra 3 kestik, sonra 2 kestik, sonra 2 kestik, en son 1 kestik. Yani 7, 3, 2, 2, 1, toplamda 15 ilmek kestik. 42 ilmekle başlamıştık. 6 ilmek arttırmıştık kol lastiğinde, 48 olmuştu. Şimdi 15 ilmek kestik. 33 ilmek kaldı şişimizde. Bu 33 ilmekle bir miktar bu şekilde örüyoruz. Evet, yaka kesmelerini tamamladıktan sonra örmeye devam ettim. Bu kenardaki haroşa lastikteki haroşa sıralarımız 28 oldu. Hatırlarsanız arkada 26 sıra yapmıştık. 2 sıra daha fazla yaptım. Bu birleşme noktasının tam omuz hizasında değil, bir tık arkada olmasını istediğim için 28 sıra yaptım. Ve bu noktada aynen arkada olduğu gibi yedek bir şişe alarak örgümüzü arkayla birlikte beklemeye aldım. Evet, ikinci ön parçaya başlıyoruz. 42 ilmek aldım yine şişe. Bakın, bu parçamız şöyle duracak. İpimiz yine sol taraftayken baktığımız yön örgünün ön yüzü. Bu şekilde geleceği için örgümüzün yanına haroşalar bu tarafta olacak. 7 tane haroşa bırakacağız kenardan, sonra 2 düzle başlıyor. Şimdi buna uygun olarak örmeye başlayalım. Şu an ilk sıramız, ilk öreceğimiz sıra tersi örgünün. Kenardan ilk 7 ilmeği örüyorum düz olarak. 7 ilmeği ördükten sonra sıradaki ilmeğim ön yüzden 2 tane düz görünmesini istiyoruz lastiğimizin. Arka yüzde olduğumuz için 2 tersle başlıyoruz. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. 2 tane düz ördükten sonra kenarda 3 tane ilmek kaldı. Onları önce 2 ters örüyorum. Son kenar ilmeğimizde yine ters örüyorum. Aynı diğer tarafta olduğu gibi bu kenar dikeceğimiz noktaya gelen ilmeği, son ilmeği ters öreceğiz hep. Diğer tarafta haroşa tarafına gelecek olan son ilmeği düz öreceğiz. İlk ilmekler ise her iki taraftan da örülmeden alınacak. Şimdi ilk sırayı ördük. Bu şekilde lastiği örmeye devam ederken hemen ilik detayımıza bakalım. İlk iliği üstten 2 haroşa sırası sonrasına yerleştirdim bakın. Sonra 14 haroşa sırası aralıklarla devam ederek diğer ilikleri yerleştirdim. Toplam 5 tane oldu. En sonuncu işaretimizde alttan 4 haroşa sırası sonrasına yerleşmiş oldu. Siz ilik aralarını istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Daha az ya da daha çok, ama önemli olan her birinin eşit olması, muntazam görünmesi için. O nedenle zaten hep ben bu tarz yeleklerde ya da hırkalarda önce düğme tarafını örüp bu şekilde ilik yerlerini işaretleyip ondan sonra ilik tarafını örüyorum ki eşit aralıklı muntazam bir şekilde yerleştirmek mümkün oluyor. Şimdi dediğim gibi lastiği örmeye devam edeceğiz. Ama ilik sıramız geldiğinde ilik yapacağız. O da dediğim gibi alttan 4 haroşa sırası sonra ilk iliğim işaretlediğim yer. Oraya kadar öreyim, birlikte iliği açalım. Evet, işaretlediğim gibi 4 sıra oldu şu an. Bakın, 4 haroşa sırası ördüm. Şimdi ilk iliği açacağım. 7 ilmekteyim. Ön yüzden bu 7 ilmeğe kadar örüp geldim. Şimdi bakın, ilk 2 ilmeği örüyorum. 3 ile 4. ilmekleri şöyle hafif bollaştırıp sağa doğru bakın böyle birlikte alıyorum. Kesme yapıyorum yani. Sonra bir tane dolama yapıyorum. Ve kalan 3 ilmeği örüyorum. Haroşa tarafında son ilmekleri düz örüyoruz. Diğer tarafta ters örüyoruz. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bakın
ikinci ve üçüncü ilmekleri örüyorum ve dolama yaptığım ilmeğe geliyorum. Onu da bu şekilde alıyorum. Böylece burada iliğim oluşmuş oluyor. Sonra diğer ilmekleri de yine örerek devam ediyorum. Evet, bu şekilde lastiğimizi örelim. 4 santimdi. 4 santim olana kadar örelim. Ondan sonra model kurulumunda tekrar görüşeceğiz. Evet, lastiği diğer parçalarla aynı uzunluğa gelene kadar ördüm. Sonra model gereği örgünün ön yüzden ilmekleri düz örerek sırayı tamamladım. Şimdi arka sırasındayız. Modelimizi arka sıradan kuruyorduk. Çok detaylarına girmeyeceğim model kurulumunun. Sadece başlangıcını göstereceğim. Kenardan ilk 7 ilmeği önce örüyorum. Hatırlarsanız diğer tarafta haroşa ilmeğin hemen yanındaki ilk ilmek alttan aldığımız ilmek olmuştu. Şimdi o nedenle 7 ilmeği ördükten sonra bakın ilk ilmeği düz olarak alttan alıyorum. Sonraki ilmeği ters örüyorum. Sonra tekrar alttan düz örüyorum. Sonra ters örüyorum. Bu şekilde model sıramızı kuracağız. Modeli zaten biliyoruz. Diğer önde uyguladık. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bakın son 3 ilmekteyim. Alttan aldıktan sonra ilk ilmeği, ikinci ilmeği ters örüyorum. Son ilmeği de yine kenar ilmeği olarak ters örüp sırayı tamamlıyorum. Aynı bir şekilde simetrik olacak şekilde modelimizi kurduk. Şimdi model gereği 3 sıra önden düz, arkadan ters, önden tekrar düz öreceğiz. 4. sırada arkadan tekrar model uygulayacağız. Bu şekilde örmeye devam edelim. Dikkat edeceğimiz tek şey işaretlediğimiz aralıklarla uygun yerlerde iliklerimizi açmak. Onun dışında aynı diğer önde olduğu gibi örgümüze devam edeceğiz. Nereye kadar? Toplam 19 fare dişi modeli uygulayana kadar. Orada tekrar kolla ilgili artırmalarımızı yapacağız. Evet, ikinci ön parçayı örmeye devam ettim. Toplamda 19 tane fare dişi modeli uyguladım. Şimdi aynı uzunluğa geldiğimiz için yine kol kısmında artırmalarımızı yapacağız. Ön yüzdeyim. Artırmalarımızı bu tarafta yapacağız. Kol altına gelecek şekilde. Aynı yöntemle bakın son 2 ilmeğin arasından şişimi geçirerek bir tane ilmek üretiyorum ve çapraz bir şekilde şişe takıyorum. Tekrar aradan bir tane ilmek üretiyorum. Bu şekilde toplam 6 tane ilmek alacağım. Şimdi bu 6 ilmeği kenar haroşa lastiği olacak şekilde örmeye başlıyorum. Bir tane de yandan ilave edeceğim. 1 2 3 4 5 6 bir tane de ilave ettim. 7 tane oldu. Sonra lastiğimiz düzle başlayacak. 2 tane düz örüyorum. Arkasından 2 tane ters örüyorum. Aynen diğer önde olduğu gibi 2 düz 2 ters lastik uygulamasına başladık. Kenar bandına doğru geliyorum bakın. 2 ters 2 düz ve 7 ilmek kenar bandımız. Şimdi bu arada bir önceki ilikten itibaren 14 haroşa sırası oldu. Burada yine ilik açmam gerekiyor. Aynı şekilde hemen 2 tane ördükten sonra 3 ile 4. ilmekleri bakın birlikte alıyorum. Arkasından dolama yapıyorum ve kalan 3 ilmeği de örerek sırayı bitiriyorum. Bu 1 2 3 4. iliğim oldu. Bir tane daha açacağım bitime kadar. Evet, lastik uygulamamızı başlatmış olduk böylece. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Kenarlarda 7'şer ilmek haroşa, ortada 2 düz 2 ters şeklinde. Bu kol tarafındaki haroşamız 15 sıra olduğu zaman yaka kesimi için tekrar görüşeceğiz. Evet, koldaki artırmalardan sonra 15 haroşa sırası ördüm. Ön yüzden de örüp arka yüze geldim. Bakın burada artık kesmeleri yapacağız, yaka kesmeleri. Bu taraftan keseceğimiz için arkadan kesiyorum. Diğer tarafta önden kesmiştik. Şimdi arkadan kestiğim için ters keseceğim ki önden düz gözüksün. Diğeriyle eşdeğer bir görüntü oluşsun. Bakın ilk 2 ilmeği birlikte alarak ilk kesmemi yapıyorum.
Sonra şişe takıyorum oluşan ipi, ikinci kesmemi yapıyorum. Toplam 7 tane kesmiştik ilk kesmemizde. Yine aynı şekilde 7 ilmek keseceğim. 3 4 5 6 7. Bakın şöyle ön yüzden bakarsak ön yüzde düz bir şekilde oluşmuş oldu kesmemiz. Şimdi aynı uygulamayı yapacağız. Diğer ön parçayla 7 kestik ilkinde. İkincide 3 keseceğiz. Yine arka yüzden hep. Ön yüzden öreceğiz. Arka yüzden kesme yapacağız. Sonra 2 keseceğiz. Sonra 2 keseceğiz. Sonra 1 keseceğiz. Yani 7, 3, 2, 2, 1. Aynı şekilde burada da kesmelerimizi yapalım. Birebir aynı işlem. O nedenle ben tek devam edeyim. Sonra yine görüşelim. Evet, bakın kesmeleri tamamladım. Arkasından kenar haroşamız 28 sıra olana kadar ördüm. Kalan 33 ilmekle. Böylece bu ön parçamızı da bitirmiş olduk. Evet, artık parçaları birleştirmeye başlayabiliriz. Bu son ördüğüm ön parçayı önce kenara alıyorum, ipini koparmadan. Bu ipi arka ile birleştirirken kullanacağım daha sonra. Bunu kenara aldım. Diğer ön parçamız ve arka parçamız, önce bu ikisi arasında işlem yapacağız. Şimdi bakın, normalde bittiğinde yeleğin şu kısmının bu şekilde birleşmesi lazım. Ama tersten birleştirme yapacağım. O nedenle bakın şöyle yapıyorum. İkisini de ters çeviriyorum. Şu an düz yüzleri içte kaldı ve birbirine bakıyor. Ters yüzleri dışlarda kaldı. Şöyle ilmekleri şişin kenarına doğru alıyorum. Üçüncü bir şiş yardımıyla birleştireceğim. Bu arka parçanın ucunda bir miktar uzun bırakmıştım ipi. O ipi kullanarak yapabiliriz bu işi. Eğer bu şekilde yapmak istemezseniz, normalde ilmekler bittiğinde, örgü bittiğinde daha doğrusu ilmekleri kapatırsınız. Her parça için söylüyorum. Ondan sonra iğne ile birleştirirsiniz. Klasik yöntem budur. Ama ben hem burada dikiş olmasın hem de örerek birleştirme yöntemini de öğrenelim istediğim için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şimdi birleştirmeye başlayacağız. Bakın şöyle yapıyorum. Birer birer karşılıklı ilmekleri birleştireceğiz. Üçüncü bir şiş yardımıyla. Bakın bir tane öndeki şişten, ilmeklerim biraz sıkı olduğu için ilk ilmek özellikle zor olabilir. Şöyle önce bir şişimi yerleştireyim buraya. Bakın önce öndeki şişten, sonra arkadaki şişten birer ilmeği alıyorum ve İkisini birlikte, önce arkadakini sonra öndekini örerek, dediğim gibi ilk ilmeğim biraz sıkı, o nedenle biraz beni zorladı. Sonra daha rahat olacak. Şöyle ve bunu şu an şişte tutuyorum, bu bir ilmeğimi. Bu ördüğüm birer ilmekleri şişlerden çıkartıyorum. Şimdi kesme yapabilmemiz için hep 2 ilmeğe ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla aynı işlemi bir tane daha yapacağım. Bakın. Bir tane buradan, bir tane arkadan. Birer ilmeği bu şekilde örüyorum. Ördükten sonra yine bu 2 ilmeği şişlerden çıkartıyorum. Bakın sağ şişimde 2 tane ilmek oluştu. Artık kesme yapabilirim. Şişlerin herhangi birisiyle bakın arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirerek kesme yapıyorum. Devam edeceğiz aynı şeyi. Bir tane daha ilmek oluşturalım. Bakın 2 ilmeği birlikte ördüm. Şişlerden çıkardım. Ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Devam ediyorum. Bir ilmek daha örelim.
ilmeklerim dediğim gibi biraz sıkı olduğu için beni biraz zorluyor. Ama eliniz gevşekse daha da rahat olabilir bu işlem. Bir tane daha yapacağım. Şişten çıkardım ördüğüm ilmekleri. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirdim. Bakın hem ilmekleri birlikte örüyoruz hem de arkasından kapatıyoruz. Böylece arada herhangi bir dikişe gerek kalmaksızın bu omuz kısmını birleştirmiş oluyoruz. Burada 33 ilmeğimiz vardı hatırlarsanız. Aynı şekilde arkadan da 33 ilmekle karşılıklı ilmekleri birleştirerek bu şekilde omuz kısmını kapatıyorum. Evet, 33 ilmeği karşılıklı örerek sonrasında da kesmiş oldum. Bakın birleştirdim bu şekilde. Oluşan son ilmeği bakın şöyle hem de bu orta tarafla ense kısmı ile birleştirmek için şöyle yapıyorum. Bu sol şişime takıyorum. Oradaki bir ilmeği bunun içinden şöyle bakın geçiriyorum. Yani onu da onunla kesmiş oldum. Böylece bir tarafın kesmesini bitirdik. Şöyle bir göstereyim size nasıl olduğunu. Bakın karşılıklı düzlerimiz terslerimiz de denk geldi. Gayet düzgün bir birleştirme şekli olmuş oldu. Şimdi diğer tarafı birleştireceğiz ama şişim benim ters kaldı. O nedenle bu şişe aktaracağım bu ilmekleri şimdi. Şuradan itibaren bütün ilmeklerimi tekrar bu misinalı şişime alıyorum. Diğer taraftan şu uçtan diğer önle birleştirmeye başlayacağım. Evet, bütün ilmekleri şişe aktardım. Artık tekrar misinalı şişimdeyim. Bakın şimdi şöyle çeviriyorum. Normalde diğer önümüz nasıl gelmeli buraya? Bakın şöyle birleşmeli değil mi? Yine önce bir öyle yerleştirelim. Yönünü yanlış yapmamak için. Şöyle birleşmeli bitmiş hali. Böyle yaptıktan sonra bakın şöyle yine ters yüzlerini birbirine çeviriyorum. Tekrar birleştirmeye hazır durumdayız. Bu ipi koparmamıştım. İkinci önden ipim bağlıydı zaten. Şimdi onunla aynı işlemi bu tarafa da yapacağım. Karşılıklı ilmekleri öreceğim ve arkasından keseceğim. Bakın önce bir tane önden, sonra bir tane arkadan, iki ilmeği birlikte alıyorum ve ilmekleri şişlerden çıkarıyorum. Bir tane ilmeğim oluştu. İkinci ilmeği oluşturalım. Yine ön ve arkadan birer ilmeği birlikte örüyorum. İlmekleri şişlerden çıkarıyorum. Oluşan iki ilmeği bakın böyle ilkini diğerinin üzerinden atlatarak kesiyorum. Devam ediyorum aynı şekilde. Bir tane daha yapalım. Bir tane ördüm. İlmekleri çıkardım. Sonra ilk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlattım. Bu şekilde buradaki 33 ilmeği de kapatalım. Evet, son ilmekteyim. Onu da kesiyorum. Ve oluşan yine bu bir tane ilmeği bakın yine aynı şeyi yapacağım. Sol şişe takıp oradaki ilk ilmeği onun içinden şu şekilde alarak hem iki tarafı birleştirmiş hem de o ilmeği de kesmiş oldum. Şimdi şöyle bir bakalım. Kaç ilmeğimiz kaldı ortada? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Arka parçamızda 88 ilmek vardı bu kol artımlarından sonra. Her iki omuzda 33 ilmek kestik, 66 ilmek. Geriye 22 ilmek kaldı. Burası da yakası olacak yeleğin. Şimdi şöyle bir bakalım. Şunu şöyle alayım. Bakın omuzları birleştirmiş olduk. Temiz birer işçilik oldu.
Bu arada simetrik örmenin bakın faydaları, her iki tarafta hem birbirinin aynı oldu hem de bu karşılıklı ilmekler birbirine denk geldi. Gayet muntazam bir görüntü oluştu. Eğer bu düzler tersler denk gelmeseydi burada çirkin bir görüntü olacaktı. Bu şekilde omuzların daha doğrusu parçaların birleştirme işlemini bitirmiş olduk. Şimdi geriye bir işimiz kaldı. Yaka için ilmek almak. Ortadaki ilmekleri zaten olduğu gibi kullanacağız. Ense kısmındaki ilmekleri. Sadece diğer iki taraftan öne doğru ilmekler almamız gerekiyor. Onu da nasıl yapacağız bakalım. Evet, şimdi yaka için nasıl ilmek alacağımıza bakalım. Şu şekilde tutuyoruz örgüyü. Arka parça kendimizden tarafta olacak şekilde. Omuz birleşme noktaları iki taraflarda bakın. Ortada arkadan kalan 22 tane ilmeğimiz var. Bu arada şunu da hatırlatayım. Eğer siz her parçayı kendisini önce kapatıp ilmeklerini kesip sonra dikerek birleştirirseniz omuzları, dolayısıyla buradaki bu ilmekleriniz de olmayacak. O durumda baştan başlayıp bütün yakayı yuvarlak bir şekilde dolaşarak ilmek alabilirsiniz. Şimdi biz iki parçada alacağız. Birinci parçamız sağ ön için bakın buradan buraya kadar. İkinci parçamızda sol ön için buradan buraya kadar. İki seferde ilmek alacağız. Sonrasında tekrar hepsini birlikte örerek yakamıza devam edeceğiz. Şimdi ilmeği nasıl alacağız? Bakın şöyle göstereyim. Burada benim bu sağ önü birleştirirken kullandığım ipin kalan parçası var. Olmayabilirdi. Eğer bu ip olmasaydı şöyle yapardım. Bakın şu kenardaki en son şu ön parçanın son ilmekleri vardı. Hatırlarsanız son ilmekleri ters örmüştük. O ilmeklerle oluşan kenarda bakın şöyle V şeklinde ilmeklerimiz var. Kenar ilmeklerimiz var. Onların dışta kalan parçalarından ilmek alacağız. Eğer burada ipim olmasaydı direkt bakın bu parçaları şişe takacaktım. Yani şöyle bir tığla belki işiniz daha kolay olabilir. Şöyle direkt bunları alıp şişe takacaktım bu şekilde. Nereye kadar? Buraya kadar. İpe ihtiyacım olmayacak. Ama şimdi burada ipim kaldığı için zaten artan bir ipim. Onu kullanacağım. Yine aynı şekilde aynı dediğim ilmeklerden bakın böyle tığ yardımıyla ilmek oluşturup şöyle çapraz bir şekilde şişe takıyorum. Sırayla her ilmekten, kenardaki her ilmekten bir tane ilmek çıkartıyorum bakın. Bir işi yapmanın birçok yöntemi olabiliyor. Tercih ettiğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Ya da size daha kolay gelen yöntemi kullanabilirsiniz. Ben farklı teknikleri uygulamayı seviyorum paylaşmış olmak için. O nedenle bu sefer böyle yapmak istedim. Böyle bakın bu ilmekleri tek tek alıp şişe takıyorum. Nereye kadar yapacağım bunu? Bu arada bu ilmekleri sayalım lütfen. Kaç tane olduğunu bilelim. Diğer tarafa da eşit sayıda ilmek almalıyız simetrik olması için. Şu ana kadar bakın 2, 4, 7 tane oldu yanılmıyorsam. Şimdi devam edeceğim. Bu işi bakın böyle kenardaki bu ilmeklerden alarak nereye kadar yapacağım? Şu haroşo lastiğimizin başladığı noktaya kadar. En son şu bakın haroşodan sonra 2 tane düzümüz vardı en başta. Bu ilk düz ilmekte en son ilmeği alacağım ve bitireceğim. Oraya kadar devam ediyorum. Evet, bahsettiğim son düz ilmeğin üstüne kadar ilmek aldım bakın. Toplamda 21 tane ilmek almış oldum. 22 de ortada vardı. Şu an için 43 yaptım. Şimdi şişimi şöyle çekiyorum. Burası beklemede kalsın. Burada ipimiz hala arttı bir miktar. Bunu ben sonra altta yürütüp saklayacağım. Fazla kısmını da keseceğim. Şimdi gelelim bu tarafa. Burada hala diğer omuzu kapamak için, birleştirmek için kullandığım zaten ana yumağıma bağlı ip var. Onunla yapacağım bu tarafta da. Dediğim gibi burada da ipiniz olmayabilir.
Önce eğer bu tarafı ördüyseniz mesela, o zaman yine ip olmaksızın kenardaki ilmekleri şişe alarak da ilmek çıkarabilirsiniz. Şimdi şöyle şişi uca kadar getiriyorum yine. Aynı şekilde burada şiş yardımıyla da alabilirsiniz. Yine tığla da devam edebilirsiniz. Bakın yine kenardaki şu ilmeklerden, şu arada boşluk oluşmaması için önce şuradan alacağım. Aynen bakın şu kenardaki düz ilmeklerin kendimizden tarafta kalan parçalarından alıyoruz. Şişede şu şekilde takıyorum yine çaprazlayarak. Bakın buralarda. 21 tane almıştım diğer tarafta. Burada da toplam 21 ilmek alıyorum. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde şu haroşanın hemen kenarındaki ilk düz ilmeğin üstündeki ilmeğe kadar. Evet, 21 ilmek de bu tarafa aldım. Şimdi iki tarafta 21'er ilmek, ortada da 22 ilmek, toplamda 64 tane ilmeğimiz var. Bu 64 ilmekle yakamızı öreceğiz. Haroşa olacak yakamız. Bu kaldığımız noktadan itibaren haroşa örmeye başlıyoruz. Düz öreceğim dolayısıyla. İlk sıra olduğu için sadece bu ilmeği öreceğim. Sonraki sıralarda ilk ilmeği örmeyeceğim. Düz örerek son ilmekleri de düz öreceğim yine. Haroşaya devam edelim bu şekilde. Bakın sıra sonuna geldim. Düz örerek son iki ilmeği de düz örerek alıyorum. Dediğim gibi buradaki ipi daha sonra burada saklayarak, önce sabitleyeceğim, sonra saklayarak yürüteceğim. Şimdi dönüyorum arka sıraya. İlk ilmeği artık örmeden alıyorum ve düz örmeye devam ederek sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde haroşamızı örelim. İstediğimiz yakası istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Bittiğinde tekrar görüşeceğiz. Evet, yakayı 64 ilmekle haroşa olarak örmeye devam ettim. Bu dış yüzeyi olacak olan bakın bu yönde görüntüde şu an 11 sıra oldu. 11 haroşa sırası. Şimdi arka tarafındayım. Bakın bu yöndeyim. Bu yönden örerek kestiğimde hem 12. sırayı tamamlamış olacağım, hem de örgüyü kesmiş, bitirmiş olacağız. Şimdi örerek örgüyü bitirelim. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği örüyorum. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir tane daha örüyorum. Yine aynı şekilde üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde ilmekleri önce örüp sonra keserek yakayı tamamlayalım. Evet, yakanın ilmeklerini gergin olmayacak şekilde kapattım. Sonra ipi kestikten sonra şu alt kısmında yürüterek gizledim. Böylece yakayı tamamlamış oldum. Bakın içi dışı ilmek aldığımız noktalar dahil, bu omuz birleştirme noktaları dahil gayet muntazam bir yaka olmuş oldu. Şöyle duruşunu da göstereyim size. Uzunluğunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha kısa da olabilir, daha uzun da olabilir. Bu şekilde yakayı tamamlamış olduk. Şimdi sıra yan dikişlerimizde. Evet, yeleğin yan dikişini yapalım. Benim burada başlangıç ipim vardı. Onu bir iğneye taktım. Eğer sizin burada ipiniz kalmadıysa yeni ip de takabilirsiniz.
Şimdi dikmeye başlamadan önce 3 noktadan ben işaretledim düzgün bir şekilde durması için. Düz örgünün sıraları daha çabuk uzadığı için sıra sayısı daha az bu fare dişi modeline göre. Dolayısıyla aralarda biraz yedirmek gerekebilir. En baştan böyle muntazam bir şekilde işaretlerseniz dikişiniz daha güzel olacaktır. Şimdi başlayalım şuradan dikmeye. Daha önce kullandığım bir teknikle yine dikeceğim. Şimdi öncelikle şu başlangıç kısmını bir bağlayalım. Buradan bu uçtan bu uca şöyle bir geçelim. Hatta tekrar bir daha buradan geçelim sağlamlaştırmak için. Şöyle bir birleştirmiş olalım ilk başlangıç noktalarını. Şimdi bakın baştan beri bu kenar ilmeklerini ters örmüştük hep. O nedenle şöyle kenarda bakın birer tane kenar ilmeğimiz oluşmuştu. Bu ilmeklerin bitiminden şöyle dikeceğiz. Bakın bu sondaki şu ilmek bakın şöyle görünüyor zaten. Bakın şu ilmek. Bakın bu ilmek bu şekilde. Bunların bitiminde yan ilmekle aralarındaki şu şeylerden bağlantılar var. Oralardan dikeceğiz. Bakın uygulama daha güzel olacak, daha kolay olacak daha doğrusu. Bakın şöyle şuradan buradan geçip buradan çıkıyorum. İpi gevşek bırakıyorum. İlk başta çekmiyorum. Aynı şekilde burada karşıda da yapıyorum aynı işlemi bakın. Şöyle yapalım. Şuradan bir adım öteye taşıyalım. Bu tarafa geçiyorum. Yine bakın en son ipi çıktığım yerden bir sonraki sıraya. Burada da yine en son çıktığım yerden bir sonraki sıraya. Şöyle. Umarım anlaşılıyordur. Birkaç defa böyle geçiş yaptıktan sonra ipimizi aralarda bakın şöyle çekiyoruz. Şuradan tutarak. Bakın çok düzgün ve hiç belli olmayan bir dikiş oluşmuş oluyor. Aynı şekilde bakın burada kalmıştım. Şimdi karşıya geçeceğim. En son bakın şuradan geçmişim. Hemen buraya. Karşıya yine en son kaldığım yerden bir sonraki boşluğa. Bu şekilde dikeceğiz karşılıklı. Hem pratik hem de sonuç açısından güzel bir dikiş yöntemi. Bakın her iki tarafta lastiği bitirdik. Şöyle yine çekiyorum. Aralarda. Bolluk kalmayacak şekilde. Aynen lastikten sonra da yine devam edeceğiz. En son burada kalmış ipimiz. Bu taraftan devam edeceğim bakın. Böyle karşılıklı birleştireceğiz. Bu şekilde devam edip şuraya kadar birleştireceğiz. Buradan da yine bu haroşa lastiğin alt kısmında yine karşılıklı birleştirerek yan dikişimizi tamamlayacağız. Evet, yan dikişlerinden sonra yeleğin düğmelerini de diktim, ilikledim ve böylece yeleği tamamlamış oldum. Şık ve sade bir yelek oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isterseniz şimdiden size de kolay gelsin. Böylece bu videonun sonuna da gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.